İnsan dilinde, birçok farklı türe ait sayısız mikrop yaşar. Bu mikropların düzenini inceleyen bilim adamları, bunun rastgele bir yerleşim olmadığını, dil yüzeyindeki her bir hücrenin etrafında kümeler halinde toplanmış farklı bakterilerin, kalın bir biyofilm oluşturacak şekilde çoğaldığını gördüler. Yani bakteriler, türlerine göre gruplara ayrılarak, kendi türlerine yakın yaşamayı tercih ediyorlar. Bu yerleşim düzeni, her bir bakterinin, önce dil hücresinin yüzeyine yapıştığını, daha sonra daha büyük kümeler oluşturacak katmanlar halinde çoğaldığını ve farklı türlerin minyatür bir ekosistem oluşturduğunu gösteriyor. Topluluğa dahil olan farklı türler, canlı mikrobiyal bir topluluğun gelişiminde ihtiyaç duyulan özelliklere işaret eder. Biyofilm adı verilen kalın filmlerde büyüyebilen bakterilerin sümüksü örtüleri, bu minik varlıkların birbirlerine yapışmalarına ve hijyene karşı güç birliği etmelerine yardımcı olur. Dişlerde büyüyen plağı, biyofilme örnek olarak verebiliriz. Mikrobiyal toplulukları tanımlama yöntemleri, genellikle çeşitli bakteri türlerinde genetik parmak izleri aramaktır. Ancak, bu yöntem yan yana yaşamı haritalamaya yardım etmez. Bu yüzden, plastik bir parça ile gönüllülerin dillerinin üst kısmından, sürüntü yöntemiyle örnek alındı ve belirli bakteri gruplarını tanımlamak için floresan etiketler kullanıldı. Böylece her bir bakterinin, dilin yüzeyinde tam olarak nerede yaşadığı tespit edilebildi. Araştırmacılar, aynı tür bakterilerin kümeler oluşturduğunu ve bu kümelerin mikroskop altında rengarenk bir görüntü oluşturduğunu gördüler. Örneklenen mikrobiyal grupların görüntüsü, her bir kimsede farklı görünüyordu. Kimi örneklerde belirli renkler daha büyük, daha küçük ya da farklı bir yerdeydi. Kimi örneklerde ise belirli bakteriler mevcut değildi. Araştırmacılar, neredeyse bütün gönüllülerde mevcut olan 3 tip bakteri buldu. Bu bakteriler, dilin hücreleri çevresinde, aynı yerde yaşama eğilimindeydi. Actinomyces denilen tür, genellikle yapının merkezindeki insan hücresine, dilin epitel dokusuna yakın bölgede yaşar. Ratia adı verilen tür, biyofilmin dışına doğru büyük gruplar halinde yaşar. Streptococcus isimli üçüncü tür ise, dilin kenar bölgesinde, ince bir dış tabaka oluşturur. Yaşadıkları yeri haritalamak, bu mikropların ağızda sağlıklı ve faydalı bir ekosistemi desteklemek için gerekenleri gösterebilir. Örneğin, Actinomyces ve Ratia, nitrat adı verilen bir kimyasalın, nitrik okside dönüştürülmesi için önemli olabilir. Nitrat, yapraklı yeşil sebzelerde bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarının açık kalmasını ve kan basıncını kontrol etmesine yardımcı olur.